Laros sözlüğü, fantastik sözcüğünün Latince gerçek dışı, düşsel anlamlarına gelen fantasticus sıfatından ve imgelem anlamına gelen fantastikos sözcüğünden ve yine aynı sözcüğün kökünden, gerçeklikten uzak düşünce anlamına gelen fantasme sözcüğünden türediğini yazar. Fantastik yazın ise, gerçek dışı olarak adlandırılan olayların, varlıkların ve dünyaların gerçek olarak sunulduğu edebi bir türdür. Tabii ki yalnız edebiyatta değil, sinema gibi diğer sanat dallarında da kendisine geniş bir yer bulmuştur. Ülkemizde de son dönemlerde edebiyat alanında başarılı fantastik yapıtlar ortaya konuluyor ancak fantastik sinemada diğer ülkelerin gerisinde kalmış olduğumuz üzücü bir gerçektir. Hayır. Hayır. Fantastiğin kökeni ise insanoğlunun var olmaya başladığı çağlara dek uzanır. İnsanların bilinmeyene, adlandırılamayana karşı duydukları korkunun, çekincenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamdaki söylenceler doğaüstü olarak algılanan olaylara açıklık getirmek için ortaya konulmuştur. Bilinmeyene açıklık getirme arzusu, ejderhalar gibi gerçeküstü varlıklara hayat vermiş, mitolojilerde görebileceğimiz üzere tanrılar icat etmiştir. Fantastiği besleyen öğeler tarih boyunca dini ve yazınsal yapıtlarda bulunsa da, sınırlarının belirlenmesi ve tanımlanması ile ilgili çalışmalar ancak 19. yüzyılda başlamıştır. Bu döneme kadar böyle bir sınıflandırma yapılmamış olduğu bilinse de, fantastik hiç şüphesiz farklı görünümler altında vücut bulmuştur. Fantastiğe getirilen tanımların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, türle ilgilenen yazar ve kuramcıların fantastik bir türün varlığını kabul etmelerine karşın, tanımı üzerinde bir uzlaşıya varamadıkları ve farklı bakış açılarıyla değerlendirdikleri görülür. Zaten fantastik hem tanımlanabilir hem de tanımlanamazdır. Mitler, kutsal kitaplar ve bunlarla ilgili ayinler, törenler fantastik yazın olarak değerlendirilmez. Çünkü inanç ve fantastik arasında temel bir ayrım vardır. Yine de dinlerin bilinmeyen yönlerinin fantastik yazına sık sık ilham kaynağı olduğu da kaçınılmaz bir gerçektir. Fantastiğin bazen bilim kurgu ve doğaüstü gibi akrabat türlerle ilişkili olduğu görülür. Ancak fantastik anlatılarda diğer türlerde olağanüstü olarak ortaya çıkan varlık yahut durumlar gerçekliğin bir parçası olarak sunulur. Ayrıca yazar dünyayı değiştirmek, gerçeği farklı kılmak arzusu güder. Bunların yanında fantastik yazın okuru kendini tanıyıp tanımadığını sorgulamaya iter. Bunu sağlayabilmek, okurun kendisini karakterle özdeşleştirmesini sağlamak adına çoğunlukla birinci şahıs bakış açısı tercih edilir. Fantastik anlatılarda amaç bir arınma olgusu yaratmak değil, okuru kendisiyle yüz yüze getirmektir. Sözün özü, ejderhaların sırtında yolculuk etmemizi, büyülü diyarları keşfetmemizi veya var olmamış denizlere yelken açmamızı mümkün kılan fantastik yazın, kimi zaman güzel ve şaşırtıcı olduğu gibi, kimi zaman da okuyucunun hayalinde canlandırdığı gerçek dışı sahnelere inanılırlık katmasıyla garip ve huzursuz edici de olabilir. Ancak bu huzursuzluk durumu, fantastik metnin kendisinden kaynaklanmaz. İnsanın özünde var olan huzursuzluğun dışa vurulmasını sağlamasıyla ortaya çıkar. Ve fantastik, bunu nasıl yeneceğine dair okurlarına tüyolar verir. İngiliz düşünürün de dediği gibi, çocuklar ejderhaların varlığını masallardan öğrenmez. Canavarların var olduğunu bilirler. Masallar onlara ejderhaların ve canavarların nasıl öldürüleceğini öğretir.